Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Siyer Nebi yolculuğumuza devam ediyoruz. Elbette ki başlangıcı belki dinlemesi biraz ağır oluyor ama gittikçe o yaratılışın lezzetli noktalarına doğru gitmekteyiz. Şimdi sürekli konuşulan bir mevzudan 18.000 alemden bahsedilir. Neden 18.000 alemdir? Biraz onu anlamaya gayret edelim. Alemlerin rahmet olan Nur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaratılışının hemen ardından levhin nasıl yaratıldığını beyan ettik. Levhin yaratılmasından sonra nurun vardığı makamdan itibaren bir dönüş başladı. Hani sanki kan damarlarında bir kanın gidip gelmesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir nefes alışverişi gibi. Tabiri caizse bütün alemler henüz yaratılmamış, tek bir zaman, mekan, arş, kalem, bunlar var, su var ve bütün o gördüğünüz sistemoloji bir kalp gibi Nur-u Muhammedi'yi tekrar ediyor. Zaten kalp de yaratılışın ilk anını seyretmek isterseniz size muhteşem bir film gösterisi sunmakta. Kalbi önünüze koyunuz. Onun odacıkları, onun kulakçıkları, ondan girenler ve ondan çıkanlar ama o müthiş bir kasılma esnasında yaşanan kanın pompalanması. O pompalanma esasında yaşanan bütün esas bir şeyi nasıl meydana getiriyor ve vücudumuz o teyakkuzla bir şeyin oluşmasını nasıl karşılıyorsa işte tam da bunun karşılığı zikreden bir merkezi hüküm Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru etrafında bir hakikat uğrunda dönüşe başlamıştı. Yani bir makro düzeni kendi kalbinizde seyrettiğinizi düşünürseniz eğer her bir gidiş ve dönüş bir nefes olmak gibi her bir dalgada bir alemin yaratılacağı anı meydana getirdi. Her bir dalgada yeni bir oluşum, her bir oluşumda yeni bir anlam söz konusu oldu. Tabiri caizse hayatımızın içerisinde özellikle uzay mekanizmasına baktığınız zaman çok daha net anlayabileceğiniz neyin nerede ne zaman durma gerekliliği hasıl oldu. Dolayısıyla alem dediğimiz ciheti iyi anlayabilmeniz için bir mimarın bir binayı çizmeden evvel onun cihetlerini çizmesini anlamakla konuyu biraz daha idrak edebilirsiniz. Çünkü 18.000 alem lafzı öyle pat diye anlaşılabilecek bir konu gibi durmuyor. O mimarın o cihetleri çizmesi gibi düşünüldüğünde bir merkez olma hükmüne sahip Nur-u Muhammediye nispetle yaratılmış olan bütün alemler 3 ana kısmı doğurdu. Yani bir mimar bir evin yapılmadan evvel önce o bir kafasında bir taslak oluşturur. O oluşturmuş olduğu taslakta gidişler, çıkışlar, giderler, elektrik yolları, ışığın geliş açısı, evin doğuya, batıya, kuzeye, güneye bakışı, kapının nerede olacağı, bütün bu tahayyüller aslında birer alemdir. Yani bir evin dışarıya açılan kapısı bir alemdir. İnsanların sadece karşılanıp o dostlarla oturabileceğiniz salonlarınız ya da misafir odalarınız bir başka alemdir. Yatak odasında yaşayacağınız başka bir alem, tuvalette geçirecekleriniz başka bir alemdir. Hepiniz sizin varlığınızla alakalı ve sizin ihtiyaçlarınızı gidermek üzerinedir. Ancak bilmukabele hepsinin kendi içerisinde yer döşemesinden, tavanından, boyasından her şeyine kadar ayrı bir usul, ayrı bir üslubu vardır. Ve sonra hepsi bir araya geldiklerinde sizin eviniz bir bütün olur. Ve sonra içlerinden herhangi birisinde arıza olduğunda evinizde bir eksiklik hissedilir. Dolayısıyla alemler dediğimiz şey Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkarken en çok anlatılan bir mevzusu olduğu için özellikle bu konuda bir karmaşa söz konusu olabiliyor. İnsanlar böyle kademe kademe yükseldikçe alemleri anlayabiliriz herhalde diyorlar. Hayır. O 18.000 alem her bir nefes alışveriş karşılığında bizim dünyamızdaki bir karşılığa denk gelmektedir. Ve o karşılıkta çok enteresan bir hikmet vardır ki bir insan, yani özellikle yaşlanmış, yaşlılığa doğru gelen, zor nefes alan bir orta halli bir insandan bahsediyorsanız eğer, onun günlük almış olduğu nefes
adedine bakılsa günün ancak 1/4'ini ya oluşturur ya oluşturmaz. İşte bu manadan bakacak olursanız eğer, aynı gün içerisinde ihtiyacınız olan her şeyin ancak bir bölümüyle bir serüven içinde olduğumuz gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Ve bu alemlerin bir kısmından, çünkü 18.000 alem ayrı bir kitap konusu, ama Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'la ilgili olan alemlerden bahsedeceğiz elbette. Ancak o alemlerin neler ve nasıl bir yapıda olduğunu önce anlamak lazım. Efendim, bu alemler 3 kısma ayrılmıştır sonuç itibariyle. Çünkü her bir alemde farklı yaşayanlar var. Cinler, melekler, insanlar dediniz de bunun devamında neler var? Mesela sadece melaikenin kanadının varlığı için ihtiyaç olunan işi işleyen bir alem var. Sadece bugün siz kendi vücudunuzdan baksanız mikroplar alemi var, virüsler alemi var ve bunlar ne kadar görünmez de olsalar sizin hayatınıza alt üst etmekteler. Hani geçen gün söylenmiş bir araştırma karşılığında toplasanız bütün koronavirüsünün toplam dünyadaki ağırlığı 5 gramdır. Ancak o 5 gram bugün bütün dünyayı durdurabiliyor. Öyleyse alem dediğimiz mantık bu manayı ilahide canlılığın varlığının devam ettiği, her birisinin insana hizmet ettiği ve insanla alakalı olduğu ve nihayetinde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın nurunun yaratılışında Hz. Allah Zülcelal'le Allah Resulü arasındaki ilişkinin bir nefes alışverişinde bir anıyla ilişkilidir. Öyle bir andır ki ancak dünya nimeti hasıl olmuştur ve ondan sonrasını söylemek ne mümkün? Ondan sonrasını Allah Resulü'nün hayatında anlamaya çalışacağız. Efendim, bu alemler 3 ayrı parçaya ayrıldılar. Çünkü alemlerin içerisinde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın nuru Muhammedisini koşulsuz kabul edenlerin varlıklarının birazdan yaratılışının başlayacağını anlatacağımız unsurlarla nurun aydınlığından yaratıldılar. Nurun aydınlık tarafından. Bir diğer kısım var ki nurun kendine has özelliğinden yaratıldılar. Aydınlığın müsebbibi olup karanlığı yok edebilecek bir cihete sahip olanlar ki onlar iman edenler oldular. Sadece insanları iman etmediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e cinlerden, meleklerden ve dahi bilmediğimiz nice alemde bizim kısmen anlatabileceklerimiz iman ettiler. Bir de reddedenler oldu ki efendim onlar nurun karanlığından hasıl oldular. Nurun karanlığı nasıl olur demeyiniz, bir ışığın hasılasında hareket halinde kendinden öncesine bir karanlık enformasyon yaydığı henüz bilim dünyası tarafından bilinmiyor olsa da karanlığın varlığı için bir ihtiyaç müsebbibidir, bir ihtiyaç sebebidir. Reddedenler hasıl oldular efendim. Efendim, bu her bir gidiş içerisinde bu nurdan ilk yaratılışın başladığı ana kadar Cenab-ı Hakk'ın "Ya Muhammed" aleyhissalatü vesselam demesiyle bütün bunlar oldu. Yani 18.000 alemin oluş süresi nedir? Kun feyekun emri var ya, o kun feyekun emriyle ne oldu? Nur-u Muhammedi hasıl olup ondan bütün alemler hasıl oldu ya. Şimdi o bütün alemlere Allahu Zülcelal'in "Ya Muhammed" aleyhissalatü vesselam diye o sesleniş anında o harfi mimin miktarı kadar geçen sürede alemler de bu sözü söylediler ve dediler ki "Ya Muhammed." O her bir harfin dağılı söyleyince her şey durdu, zamanı Allah takdis etti. Ey zaman, sen kuddüs olansın. Şimdi bütün alemler senin merkezinde yaratılışınla senin varlığının etrafında bir varlık cihetine doğru gidiyorlar. O gidiş içerisinde ise zaman "Ya Subhan" dedi. Anlaşıldı ki her alem bir esmanın ilmiyle yaratılıyor olacak. Anlaşıldı ki bu alemlerin adedi miktarınca en az Allah-u Zülcelal'in Esma-i Şerifesi hasıl olacak. Efendim, böylelikle anladık ki 18.000 alemin her birisine takdir edilmiş olan o Esma-i Şerifelerden sadece 99'unun Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan edilir olması, özellikle 99 alemin yani 100 civarındaki alemin
insanla çok yakın ilişkide olduğunu anlıyoruz. Diğer alemler belki bizle yakın ilişkide olan bu alemlerin varlığının devamı için bir ihtiyacı sunuyorlar. Dolayısıyla bizden birkaç adımda daha dışımızdalar, daha uzağımızdalar ama bizzatihi bizimle ilgili olan 99-100 civarında alem var ki onlar bizim varlığımızın devamı için ihtiyacımızı karşıladıklarından Allahu Zülcelal o 99 Esma-i Şerife'yi bizlere haberdar ediyor. Öyleyse o 99 tane esmadan yaratılmış olan alemlerin bir kısmından bahsetmeye yavaş yavaş geçmeye başlıyoruz. Çünkü şimdi zaman dile geliyor olacak, mekan dile geliyor olacak. Yaratılan alemlerde diğer melaikeler, cinler ve sizin bugüne kadar hiçbir siyer kitabında duymadığınız ve duyamayacağınız o alemlerdeki canlılarla karşılaşmaya başlayacağız. O canlılar Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam hakkında neler söylediler onu anlamaya, kavramaya başlayacağız efendim. Şimdilik kalın sağlıcakla.